Selamın aleyküm. Allah dostları, Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere, kin ve nefretin insanı nasıl tükettiğini anlatan bir hikayeyi anlatmak istedim. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Bir zamanlar, uzak bir diyarda, yeşillikler içinde huzurlu bir köyde yaşayan bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin güzelde bir eşi varmış. Karısını içtenlikle sever. Ona derin bir bağ duyarmış. Kadın çok iyi yürekli, huzurlu mutlu bir kadınmış. Her gün yan komşu ile birlikte güzel sohbetler eder. Eşini yeni kaybeden arkadaşına destek olurmuş. Bu esnada çiftçinin karısı hamile kalmış. Bir süre sonra da dünyalar güzeli bir kızı olmuş, çiftçi ve karısı kızlarını kucaklarına aldıklarında sanki dünyanın en büyük nimetini ellerinde tutuyorlarmış. Bu yüzden kızlarına Hediye ismini vermişler. Fakat kaderin bir cilvesi, çiftçinin karısı kızını emziremiyor. Bir türlü sütü gelmiyormuş. Aynı zamanda kadın çökmeye ve hastalanmaya başlamış. Kadını arkadaşı hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli ona beslenmesi için güzel yemekler yapıp getiriyor. Ve çiftçiyle karısına yardımcı olmak için minik bebekle de ilgileniyormuş. Ne yazık ki, Hediye'nin annesi uzun süre yaşayamaz. Amansız bir hastalığa yakalanır ve doktorlar ne yapsa da onu kurtaramaz. Hediye'nin annesi vefat eder ve çiftçi bebeğe tek başına bakamayacağını bildiğinden, köy ve imamın da baskısıyla, karısının arkadaşının da eşinin ölmesi sebebiyle onu da yalnızlıktan kurtarmak isteyerek, üzülse de bu kadınla evlenir. Hediye 1 yaşına geldiğinde üvey annesi bir kardeş dünyaya getirir. Alya da tıpkı ablası gibi çok güzel ve tatlı bir bebektir. Yıllar geçer, 2 kız büyür. Ama Hediye artık annesi olmayan bir çocuk olarak üvey annesinin merhametine kalmıştır. Bu kadın Hediye'ye hiç adil davranmaz. Her gün 2 kızı da tarlaya gönderir. Alya'ya en lezzetli yemekleri hazırlarken, Hediye'nin çantasına ise sadece kuru bir ekmek ve bir soğan koyarmış. Evde de durum farklı değilmiş. Hediye, evin tüm ağır işlerini yaparken, Alya yalnızca basit görevlerle ilgilenirmiş. Birlikte oturduklarında ise, üvey anne kendi kızı Alya'ya yumuşak yün iplikten küçük bir yumak verir. Onunla örgü örmesini istermiş. Hediye'ye gelince, ona verilen ise kocaman bir yün yumağıymış. Geceye kadar hiç durmadan örer. Ancak işini bitirdikten sonra yatağına gidebilirmiş. Tüm bu zorluklara rağmen Hediye, asla babasına şikayet etmezmiş. Çünkü babası, üvey annenin söylediği her şeye koşulsuz inanır. Ona asla hayır demezmiş. Günler geçtikçe Alya daha da şımarmış ve güzelliği artmış. Oysa Hediye'nin güzelliği, yorgunluk ve yetersiz beslenme yüzünden solmaya başlamış. Et, süt, yağ gibi besinleri neredeyse hiç tüketemezmiş. Hediye'nin çok sevdiği sarı bir ineği vardı. Küçüklüğünden beri büyüttüğü bu inekle arasında tuhaf ama derin bir bağ varmış. Sanki inek, Hediye'nin içinden geçenleri, çektiği acıları anlarmış. Bu inek, Hediye'yi özel bir sevgiyle severmiş. Hediye mutlu olduğunda mutlu olur. Üzülünce de onunla birlikte kederlenirmiş. Sıra Hediye'ye geldiğinde hayvanları otlatmaya götürürmüş. İnek, diğer hayvanları nazikçe yönlendirirmiş ki Hediye yorulmasın. Bir ara otursun da biraz dinlenebilsin. Ama sıra Alya'ya geldiğinde işler değişirmiş. İnek diğer hayvanları da kışkırtır. Onları dağa kaçırırmış. Alya ise tüm gün onların peşinden koşmak zorunda kalırmış. İnek, Alya'nın kötülüğünü fark etmiş olmalı ki, ona tek bir an bile rahat yüzü göstermezmiş. Alya da bu yüzden sürekli inekten nefret eder. Ona zarar vermekle tehdit edermiş. İnek ise ne zaman Alya'nın tehditlerini duysa, arkasını döner, kuyruğunu onun yüzüne doğru savururmuş. Sanki onu küçümsüyor, aşağılıyormuş gibi davranırmış. Bu da Alya'yı çılgına çevirirmiş. Bir gün, Hediye dağ yolunda yürürken yol kenarında yaşlı, fakir bir kadınla karşılaşmış. Bu yaşlı kadının kimse nereden geldiğini bilmezmiş ama hep dağın yamacında otururmuş. Ne zaman Alya yanından geçse, kadın ondan bir lokma yiyecek istermiş. Ama Alya, yaşlı kadınla alay eder. Onu açlıkla baş başa bırakırmış. Oysa Hediye her seferinde durur. Elinde ne varsa yaşlı kadına sunarmış. Kuru ekmeğini onunla paylaşır.
Yaşlı kadın da ona hep içten dualar eder. Allah sana merhamet etsin, kızım dermiş. Bir gün, yaşlı kadın elinde bastonuyla merada dolaşırken Alya'yı görmüş. Alya, büyük bir keyifle yemek yiyormuş. Önünde bir mendilin üzerinde taptaze ekmekler, kızarmış tavuk, marul ve turp varmış. Yaşlı kadın bu lezzetli yiyecekleri görünce açlığı daha da artmış. Gözü Alya'ya kaymış, ondan bir lokma beklemiş. Ama Alya onu tamamen görmezden gelmiş ve arkasını dönüp yürümüş. Yaşlı kadının gözleri öfkeyle dolmuş. Sonra sert bir ses tonuyla şöyle demiş: "Ey kızım, yolunun üstünde 2 dere göreceksin. Biri kara, biri beyaz suyla akar. Yüzünü yıkamak ve içmek için siyah suyu seç. Sakın beyaz suya yaklaşma. Bunu yaparsan güzelliğin ve caziben artacak inşallah." Alya, kadına küçümseyerek bakmış. Kaşlarını kaldırmış ve alayla şöyle demiş: "Ne saçmalıyorsun? Be kadın, ben bu yoldan her gün geçiyorum. Ne siyah su var burada, ne de beyaz. Belli ki artık iyice bunamışsın. Çekil yolumdan." Ve yaşlı kadını itercesine geçip gitmiş. "Canımı sıktın artık," diye bağırdı Alya, yaşlı kadının sözlerinden tiksinerek. Yaşlı kadın, kalbi öfkeyle dolu bir şekilde yoluna devam etti. İçini kemiren, bu kibirli ve kaba kızın kendisini böylesine acımasızca görmezden gelmesiydi. Yürümeye devam ederken, çimenlerin üzerine oturmuş olan Hediye'yi gördü. Etrafında kuşlar toplanmış, Hediye'nin serptiği ekmek kırıntılarını gagalıyorlardı. Yaşlı kadın yaklaştı ve şaşkınlıkla sordu: "Neden kız kardeşinle birlikte yemek yemiyorsun?" Hediye, gözlerinden belli olan bir hüzünle cevap verdi: "O çok bencil teyze. Kimseyle ne zamanını ne de yemeğini paylaşmak istemiyor." Sonra gülümsedi ve içtenlikle dedi ki: "Hadi gel, birlikte ekmeğimden yiyelim." Yaşlı kadın yumuşak bir tebessümle karşılık verdi. "Dinle güzel kızım. Yolun üzerinde 2 dere göreceksin. Biri siyah, biri beyaz su akıtır. Yüzünü siyah suyla yıka, ondan iç. Ama sakın beyaz suya yaklaşma. Saf görünüşü seni kandırmasın. Unutma bu nasihatimi. Aksi halde çok pişman olursun." Hediye, yaşlı kadının sözlerine şaşırmıştı. Ama başıyla onaylayarak kararlılıkla cevap verdi: "Tamam teyze, dediğin gibi yapacağım." Güneş batmaya yaklaşırken Hediye yavaş adımlarla evine dönmeye başladı. Midesi gurulduyordu. Açlığa karşı neredeyse dayanamayacak hale gelmişti. Zira azıcık olan yemeğini bile hem yaşlı kadınla hem de kuşlarla paylaşmıştı. Tam o sırada önünde büyük bir çukurda kesişen 2 dere belirdi. Bir anda durdu ve şaşkınlıkla kendi kendine konuştu: "Bu sabah buradan geçtim ama burayı hiç fark etmemiştim." Beyaz suya doğru adım attı. Saf ve berrak görüntüsüyle onu kendine çekiyordu. Ama o anda yaşlı kadının sözleri yankılandı zihninde. Bir an duraksadı. Sonra Hediye ellerini siyah suya uzattığında tuhaf bir şey oldu. Bir anda çevresine misk gibi güzel ve yoğun bir koku yayılmaya başladı. Siyah suyla yüzünü yıkadı. İçinden birkaç yudum içti. Birden karnı doymuş gibi oldu. Vücudu hafifledi. Yorgunluğu geçti. İçine bir ferahlık, enerji ve canlılık doldu. Küçük testisini doldurdu ve yoluna devam etti. Yüzünde huzurlu bir tebessüm vardı. Bir süre sonra Alya da aynı yere ulaştı. Manzarayı görünce durdu ve şaşkınlıkla düşündü. Demek ki yaşlı kadın doğru söylemiş. Ben ise onun bunadığını sanmıştım. Ama sonra gözünü pırıl pırıl parlayan beyaz suya dikti. Göz kamaştırıcı bir gümüş gibi parlayan bu suya bakarken içinden şöyle geçirdi: "Kesin yaşlı cadı beni kandırmak istedi. Beni cezalandırmak için siyah suyu göstermiş olmalı. Kim bilir, belki o siyah su mikrop doludur." Böylece ellerini beyaz suya uzattı. Yüzünü yıkadı, suyu içti ve kinle mırıldandı: "Bu su çok lezzetli. O yaşlı kadın kesinlikle yalancıydı. Onu bir daha görürsem intikamımı alacağım." Fakat zaman geçtikçe Alya bedeninde
tuhaf bir değişiklik fark etmeye başlar. Vücudundan kötü bir koku yayılmaya başlamıştı. Tıpkı eşeklerin çıkardığı o keskin ve dayanılmaz koku gibi. Annesi onu yıkamak için her yolu denedi ama ne yaptıysa bu kokuyu gideremedi. Sonunda sürekli badem yağı sürmek zorunda kaldı. Ama bu da yetmedi. Alya bir türlü doymuyor. Durmadan yemek istiyordu. Bu da onun giderek şişmanlamasına, çirkinleşmesine sebep oldu. Eskiden sahip olduğu güzellikten artık hiçbir iz kalmamıştı. Öte yandan Hediye, iyi beslenememesine rağmen her geçen gün daha da güzelleşiyordu. Vücudu zarifçe dolmaya başlamıştı. Sürekli yanında taşıdığı testiden içtiği su, baldan daha tatlı, sütten daha berraktı ve hiç tükenmiyordu. Artık Hediye, gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi olmuştu. Köydeki bütün gençler ve hatta evli erkekler bile onun güzelliğine hayran kalmıştı. Bir gün, üvey anne Alya'ya dönüp kızgınlıkla sordu. "Ne oldu sana kızım? Halin perişan, kir içindesin, vücudun kokuyor." Alya neredeyse gözyaşlarına boğularak cevap verdi. "Beyaz sudan sonra böyle oldum. Onu içtiğim andan itibaren her şey değişti." Annesi, öfkesini gizleyemeyerek bağırdı. "Şimdi anladım olanları. Tüm bu rezillik senin aptallığından oldu. Neden o kadının sözünü dinlemedin? Hediye senden çok daha zeki. Şimdi hemen beni o pınarlara götür. Onun yaptığını sen de yapacaksın." İkisi birlikte aceleyle yola çıktılar. Ama ne var ki, o yere vardıklarında hiçbir şey bulamadılar. Sadece kuru toprak ve birkaç taş kalmıştı geriye. Ne pınar vardı, ne de bir su damlası. İkisi de bilmiyordu ki, o mucizevi deredeki su artık Hediye'nin testisinin içerisindeydi. Üvey anne ise çareyi başka yerlerde aramaya koyuldu. Umutla, çaresizlikle falcılara, büyücülere gitti. Ama her biri ona farklı bir hikaye anlattı. Sonunda yüzü buruş buruş, uğursuz bir kadına ulaştı. Kadın, boğuk ve etkileyici bir sesle şöyle dedi. "Hediye, bir çiçek gibi narin bir kız. Eğer kalbi kırılırsa çok çabuk solar. Eğer onun sarı ineğini kurban eder ve etini kızına yedirirsen üzerindeki lanet kalkar." Üvey anne hiç tereddüt etmedi. Kalbi nefret ve intikamla doluydu. Artık sarı ineğe zarar vermek için aradığı an gelmişti. O anda Alya fırsatı kaçırmadı. Yüzünde sinsice bir ifadeyle annesine dedi ki, "Anneciğim, bu inek hayvanları kışkırtıyor, sürüyü dağıtıyor. Bu yüzden Mera'da bir an bile rahat edemiyorum." Anne bir an sessiz kaldı. Sonra soğukkanlılıkla şöyle dedi, "Öyleyse onu kurban edeceğiz. Kocamı ikna edeceğim. Bu işi kolayca kabul ettiririm. Kabul etmezse ondan da kurtulurum." O gece Hediye'nin kalbi korkunç bir kabusa sahne oldu. Rüyasında babasının ineği kurbanlık gibi çekip götürdüğünü gördü. Uyandığında içini derin bir hüzün kaplamıştı. Sanki ruhu o inekle birlikte bedeninden çıkıp gitmişti. Tüm gece boyunca gözüne uyku girmedi. Zihnini kemiren düşünceler, tek dostu olan ineğe zarar geleceği korkusuyla dalga dalga büyüdü. Güneşin ilk ışıkları görünmeye, horozlar ötüşmeye başlayınca içindeki endişe katlanılmaz bir hal aldı. Hediye, paniğe kapılmış halde ahıra koştu. Kapıyı açtığında karşısında onu bekleyen bir manzara vardı. İnek uyanıktı. Sanki Hediye'nin geleceğini hissetmiş gibi. Kız, gözleri dolu dolu yanına yaklaştı ve kulağına fısıldadı. "Kötü bir rüya gördüm. Seni benden almak istiyorlardı. Ama bu sadece bir rüya," dedi Hediye kendi kendine. "Her şey Allah'ın izniyle iyi olacak." İnek ise ona, sanki kalbini okuyormuş gibi, o huzurlu ve derin gözleriyle baktı. Sanki tüm hislerini anlıyor, acısını paylaşıyordu. Hediye, bir nebze içi rahatlamış şekilde, ağır bir hüzünle eve döndü. Ama içindeki ağırlık daha da derinleşmişti. Evde ise kötü kalpli üvey anne kocasına sinsice şöyle diyordu. "Ey adam, Hediye'nin annesi vefat etti ama biz onun ruhuna hiç sadaka vermedik. Ne bekliyoruz hala?" Adam bir an düşündü.
Sonra başını sallayarak, "Doğru söylüyorsun," dedi. "Bir koç keserim, etini fakirlere dağıtırız." Ama kadın, yüzünde kurnaz bir ifade, sert bir tonla cevap verdi. "Peki biz hiç mi yemeyeceğiz? Bence ineği keselim. Hem biz de et alırız. Hem de kızımız Alya zaten çok solgun, yemesi gerekir." Adam, bu teklif karşısında kararsız kaldı. Ama kadının baskısı ağır bastı. Sonunda boyun eğdi. "Peki," dedi yavaşça. Sonra Hediye'ye dönüp, mahcup bir sesle şunları söyledi. "Bugün ineğin meraya çıkmayacak. Onu keseceğim. Annenin ruhuna sadaka niyetine." Hediye'nin gözleri yaşla doldu. Gözyaşlarına engel olamadan hızla ahıra koştu. Sarı ineği onu zaten bekliyordu. Yaklaştı. Başını usulca okşadı. Yaşlar yanaklarından süzülürken, keder dolu bir sesle fısıldadı. "Senden sonra kim kalacak yanımda? Annem gitti. Gözyaşlarım hala dinmedi. Bu hayatta kimse bana sahip çıkmıyor. Kalbim kırık. Acım ne zaman sona erecek acaba?" Tam o sırada, üvey annesinin sesi duyuldu. Onu çağırıyordu. İnek, yumuşak gözleriyle ona baktı. Sanki bakışlarıyla ona cesaret veriyordu. "Üzülme, her şey yoluna girecek," dermiş gibiydi. Hediye, ahırdan ağır adımlarla çıktı. Ama uzaklaşmadan önce bir an durdu. Geri dönüp ineğine son kez baktı. Gözlerinde hem veda hem de çaresizlik vardı. Sonra yüzünü dönüp eve doğru yürüdü. Kalbi paramparça, yanağından kocaman bir damla süzülüyordu. Eve girdiğinde, üvey annesi bağırarak ona emir verdi. "Hemen meraya git. Hayvanlara bakacaksın." Hediye, başı öne eğik bir şekilde meraya doğru yürümeye başladı. Yorgun, üzgün ve umutlarının ucunda bir sessizlikle. Hediye'nin mahzun halini gören kız kardeşi Alya ise sinsice gülümsedi. Üzüntü onu yiyip bitirecek. Artık köydeki hiçbir genç onunla ilgilenmeyecek diye düşündü. Yemek vakti geldiğinde Hediye oturdu ama lokma ağzına girmiyordu. Aklı hep sarı ineğindeydi. Ona nasıl şefkat gösterdiğini hatırladıkça kalbinde büyük bir boşluk hissetti. Gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaya başladı. O sırada otlayan hayvanlar da birden durdu. Sanki onlar da onun üzüntüsünü hissediyor gibiydiler. Hediye ağlarken küçük bir keçi yavrusu gelip kucağına oturdu. Hediye ona sarıldı. Belki o sıcaklık kaybettiği sevginin yerini az da olsa doldurabilirdi. Henüz küçücük bir kızdı ama yaşadığı acı büyüktü. Bir süre sonra her zamanki gibi yaşlı kadın çıka geldi. Hediyenin yüzündeki derin hüznü görünce yanına yaklaştı ve yumuşak bir sesle şöyle dedi. "Hüzünlü olduğunu biliyorum, kızım. Ama beni iyi dinle. Hiçbir şey olduğu gibi kalmayacak. İneğinin etinde bir sır saklı. Onun eti, kız kardeşinin ruhunu lanetten kurtaracak. Sağlığına kavuşacak, kalbi yumuşayacak. Sana yeniden sevgiyle bakacak. Baban da gerçeği görecek. O kötü kadının kim olduğunu anlayacak. Ama üvey annen onun cezası gecikmeyecek. Her gece kabuslar içinde kıvranacak. Uyku ona huzur vermeyecek. Ve kızım, ineğini kestiklerinde onun etinden mutlaka ye. Çünkü o etin içinde gizli bir büyü var. Saçların altın sarısına dönecek. Gözlerin büyüyecek ve daha da güzel olacaksın. Sonra kemiklerini bir çukura göm. Ama bunu kimse görmeden yap." Yaşlı kadın sözlerine devam etti. "Birkaç gün sonra o kemiği gömdüğün yerde seni sevindirecek bir şey bulacaksın." Hediye gözyaşlarını silmeye çalıştı. Gözlerinde şaşkınlık ve merak dolu bir ifade belirdi. Bıkkın bir sesle sordu. "Peki sen, tüm bunları nereden biliyorsun? Bize ne olduğunu nasıl öğrendin?" Yaşlı kadın gizemli bir gülümsemeyle yanıtladı. "Her şeyi biliyorum, güzel kızım. Zamanla söylediklerimin doğruluğunu anlayacaksın. Güven bana." Sonra ellerini şefkatle Hediye'nin omzuna koydu. "Hadi şimdi, beraber bir şeyler yiyelim. Bugün ormanda bolca mantar topladım.
Yanımda bir tencere de yemek getirdim. Hediye, yaşlı kadının sözlerine dalmış, ineğini bir an için unutmuştu. Ateş yaktı, tencereyi ocağa koydu. Biraz ekmek çıkardı ve birlikte mantarlı yemeği afiyetle yediler. Akşam olana kadar yan yana oturdular. Olan biteni düşünürken, Hediye kadının sözlerine güvenmeye karar verdi. İçinde tuhaf bir umut kıpırtısı doğmuştu. Eve döndüğünde, sarı ineğin çoktan kesildiğini öğrendi. Babası ona şöyle dedi: "İneğini kurban ettim. Etinin yarısını fakirlere dağıttım. Annenin ruhu için dua ettiler. Diğer yarısını da bize ayırdım." Akşam yemeğinde, üvey anne Hediye'nin önüne büyük bir et parçası koydu. Amacı onu üzmek, ağlatmak, dayanamayacak hale getirmekti. Ama Hediye, sakince yemeye başladı. Etin her lokması şifa gibiydi. İştahla yedi. Üvey annenin yüzü ise hayretle dolmuştu. Kendi elleriyle koyduğu eti ağzına attığında ise boğazında kala kaldı. Hediye içinden gülümsedi. Beni ağlatacağını sanıyordu. Ama tam tersi oldu. Şimdi asıl şaşkına dönen o. Üvey anne kaşlarını çatarak iç geçirdi. Ben onun çökeceğini sanıyordum. Ama görünen o ki, çıldıracak olan ben olacağım. Herkes yemeğini yedi. Baba ve iki kızı, uzun zamandır hissetmedikleri bir huzurla sofradan kalktılar. Ama üvey annenin içi öfkeyle kaynıyordu. Çünkü o et, onun damağında acı bir tat bırakmıştı. Sanki ineğin laneti, ölümünden sonra bile peşini bırakmamıştı. Ertesi sabah, Hediye sofradaki kemikleri topladı. Bir beze sardı ve çantasına koydu. Sonra her zamanki gibi sürüyle birlikte meraya gitti. Orada yüksek bir ağaç seçti. Ağacın altında dikkatlice bir çukur kazdı ve kemikleri oraya gömdü. Günler geçti. Bu sırada üvey anne, geceleri korkunç kabuslarla boğuşmaya başladı. Rüyalarında öfkeli bir boğa, onu deli gibi kovalıyor. Ardından boynuzlarıyla yere seriyordu. Her defasında çığlıkla uyanıyor, korku nöbetleriyle titriyordu. Bu halleri, artık kocasını bile ondan uzaklaştırmıştı. Aliye ise değişmeye başlamıştı. Bir sabah, sessizce Hediye'nin yanına geldi. Beraber oturdular. Sonra çocukluklarında yaptıkları gibi birlikte oynamaya başladılar. Alya'nın üstündeki o kötü koku tamamen kaybolmuştu. Zamanla eskiden sahip olduğu güzellik geri gelmeye başlamıştı. Baba ise Hediye'deki tuhaf değişimi fark etmişti. Kızının saçları altın gibi sararmıştı. Aynen sarı ineğinin rengi gibi. Gözleri ise öylesine büyümüş, öylesine güzelleşmişti ki. Babası endişeyle şöyle demişti: "Dışarı çıkarken başını ört kızım. Gören herkes güzelliğine hayran kalır. Seni nazardan koruyalım." Bir sabah Hediye gömdüğü çukuru hatırladı. İçinde bir merak, bir çekim hissetti. Hemen ağacın yanına koştu ve toprağı kazmaya başladı. Kazdıkça elleri koca beze dokundu. Bezi açtığında ise şaşkınlıkla bir çığlık attı. Kemikler gitmişti. Onların yerinde şimdi ipek kumaşlar, işlemelik iplikler, altın yaldızlı iğneler vardı. Üstelik eskiden kemiğe benzeyen küçük diş parçaları şimdi inciye dönüşmüştü. Hediye, sevinçten ne yapacağını bilemedi. Yüzünde kocaman bir gülümseme, gözlerinde umut ışığı vardı. Kader sonunda onun yanında durmuştu. Hediye, süslemeli kıyafetleri ve zarif elbiseleri çok severdi. Ama üvey annesi ona her zaman Alya'nın eski ve yıpranmış giysilerini verir. Kendi kızını hep şımartırdı. Artık bu adaletsizlik sona ermişti. Hediye, günlerini o kutsal ağacın altında geçirmeye başladı. Beyaz ipekten bir elbise dikiyor. Üzerine mercimek taneleriyle ve altın, gümüş ipliklerle işlemeler yapıyordu. Elbise tamamlandığında onu güzelce katlayıp yine aynı çukura gömüyordu. Bu sırada yaşlı kadın da her gelişinde garip hediyeler getiriyordu. Yepyeni ayakkabılar, mis gibi kokular, çeşit çeşit süs eşyaları ve güzellik malzemeleri. Bir gün Hediye dayanamayıp sordu: "Teyze, bu kadar değerli eşyaları nereden buluyorsun?" Yaşlı kadın hafifçe kaşlarını kaldırdı ve soğuk bir sesle cevap verdi: "Bu senin işin değil kızım.
Sonra sessizce oturdu. İnci tanelerini ipe dizmeye başladı. Gümüş bir iplik kullanıyor. İncileri öylesine ustalıkla birleştiriyordu ki Hediye hayran kalmıştı. Defalarca sordu. "Sen kimsin? Nereden geliyorsun?" Ama yaşlı kadın dudaklarını aralamadı. Sadece gizemli bir sessizlikle gülümsedi. Nihayet bir gün sırrını açıkladı. "Ben bir cinim, kızım," dedi. "Bir gece tavşana dönüşmüştüm. Ama bir avcı beni fark etti ve neredeyse öldürüyordu. O sırada annem beni buldu, evine götürdü. Yaralarımı sardı, bana can verdi." Kadıncağızın gözleri dolmuştu. Devam etti. "İyileştikten sonra ormana döndüm ama annenin hasta olduğunu duyunca hemen geri geldim. Ne yazık ki zehirlenmişti ve o zehirin çaresi yoktu." Hediye, gözleri büyümüş halde dinliyordu. Yaşlı kadın artık adıyla tanıdığı Ammar devam etti. "İşte o sarı inek. Annenin bana emanetiydi. Seni korumak, sana dost olmak için gönderilmişti." Bu sözler Hediye'nin içinde bir fırtına kopardı. Bir anda ayağa fırladı. "Yemin ederim, annemden nefret eden tek bir kişi var bu dünyada. Ve o da üvey annem. Tüm bu felaketlerin sorumlusu o. Yaptıklarının bedelini ödemeli." Ama Ammar sakince karşılık verdi. "Hayır kızım, eğer şimdi harekete geçersen Alya'ya zarar verirsin. Unutma, o kötü değil. Sadece annesi onu zehirledi. Endişelenme, onun cezası yakında gelecek. Biz uygun zamanı bekleyeceğiz." Sonra tatlı bir gülümsemeyle devam etti. "Şimdi elbiseni giy, boynuna bu inci kolyeyi tak ve kalbine en uygun olan ayakkabıyı seç." Hediye, ağacın arkasına gizlendi. Orada üzerini değiştirdi, süslendi ve yavaşça dışarı çıktı. Yaşlı kadına döndü, heyecanla sordu. "Nasıl olmuşum, teyze?" Yaşlı kadın, Hediye'ye hayranlıkla baka kaldı. Bir süre sessizce gözlerini ondan alamadı. Sonunda yavaşça şöyle dedi. "Dinle beni kızım. Erkekler seni görmesin. Hele delikanlılar. Çünkü senin için birbirlerini öldürmeye bile kalkarlar." Hediye bu sözlere tatlı bir edayla güldü. Ama yaşlı kadının uyarısını pek dikkate almadı. Çünkü aynadaki görüntüsüne kendisi de hayran kalmıştı. Ertesi sabah Hediye erkenden uyandı. Önceki gün giydiği elbiseyi, kolyeyi ve ayakkabıyı tekrar giydi. Sonra çiçeklerle bezeli yeşil meralara doğru yola çıktı. Kırlarda koştu, çiçek topladı, kelebeklerle oynadı. O sırada ülkenin sultanının oğlu, genç şehzade, babası ve soylularla birlikte çadırların yakınında geyik avındaydı. Av sırasında arkadaşlarından biraz uzaklaştı. Derken minik bir tilki gördü ve onu takip etmeye başladı. Tam o anda gözü uzaktan parlayan bir silüete takıldı. Hediye'yi gördü. Gözlerine inanamadı. Gözlerini kapadı. Sonra tekrar açtı. Ama hayır, gördüğü bir hayal değil, gerçekti. Onu izlemeye devam etti. Büyülenmiş gibiydi. Hayatında böylesine güzel bir kızı daha önce hiç görmemişti. Kısa bir tereddütten sonra ona yaklaşmaya karar verdi. Hediye, şehzadenin kendisine doğru geldiğini fark ettiğinde bir korkuya kapıldı. Hızla koşarak ormandaki ağaçların ve sık bitkilerin arasına saklandı. Şehzade, etrafı dolaşıp onu aradı. Seslendi ama Hediye cevap vermedi. En sonunda boynundaki altın kolyeyi çıkardı. Hediyenin saklandığı ağacın yakınına astı ve derin bir iç çekerek oradan uzaklaştı. Hediye gizlice onu izliyordu. Şehzade uzaklaştıktan sonra ağaca doğru yaklaştı. Kolyeyi dikkatlice aldı ve çantasına koydu. Ardından meraya doğru koştu ve oturup üzerindeki elbiseyi çıkardı. Ama zihni artık başka yerdeydi. Kalbinde garip bir heyecan, gözlerinde hala o şehzadenin yüzü. Derin düşüncelere dalmıştı. 1 saat kadar sonra yaşlı kadın Ammar oraya geldi. Hediye'nin dalgın halini fark etti ve sordu. "Ne oldu kızım? Neyin var?" Hediye
Gözlerini yere indirdi ve utana sıkıla her şeyi anlattı. Şehzadeyi gördüğünü, ne kadar yakışıklı olduğunu. Sonra ona kolyeyi uzattı. Ammar kolyenin üzerindeki yazılara baktı ve gözleri büyüdü. "Demek şehzadeyi gördün," dedi. "Artık seni aramak için her yeri dolaşacaktır." Hediye tereddütle başını eğdi. "Ama ya beni bulursa ve bir çoban olduğumu öğrenirse? Hayal kırıklığı yaşar. Benimle ilgilenmez." Ammar gizemli bir tebessümle karşılık verdi. "O halde ona bir test yap. Kolye ile birlikte bir kap süt bırak. Eğer sütü içerse seni seviyor demektir. Kim olduğun umurunda olmaz. Ama içmezse boşuna hayal kurma." Hediye başını salladı. Evine gidip bir testi süt doldurdu. Sonra tekrar o ağaca döndü. Şehzadenin kolyeyi astığı yere. Süt testisini dikkatlice ağacın altına koydu. Kendisi de yakındaki çalılıkların arasına gizlendi. Kalbi hızla çarpıyordu. Kendi kendine mırıldandı. "Acaba içecek mi? Yoksa geçip gidecek mi?" Uzun süre bekledi. Zaman geçtikçe umudu azaldı. Tam gitmeye karar vermişti ki, bir anda bir atın kişnemesi duyuldu. Hediye sesi takip etti. Kısa bir süre sonra beyaz bir at buldu. Ama üstünde kimse yoktu. Atın yanına oturdu. Başını okşadı ve fısıldadı. "Sahibin nerede? Onu arıyorum. Bana söyleyebilir misin?" At, ona anlamlı bir bakış attı. Sonra başını çevirip ilerlemeye başladı. Hediye atı takip etti. Ormanın derinliklerinden geçip bir dağ mağarasına ulaştılar. Yaklaştığında gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Bir grup acımasız adam etraftaki gençleri itiyor, sürüklüyordu. Ve mağaranın ortasında şehzade yere oturmuştu. Ellerinden ve ayaklarından bağlanmıştı. Vücudu yara bere içindeydi. Hediye hemen anladı. Bunlar eşkıyalar. Durumu kavradı. Adamlar kalabalıktı ve hepsi silahlıydı. Hediyenin aklından hızla düşünceler geçti. Onu kurtarmak gerekiyordu. Ama nasıl? "Tek başıma ne yapabilirim ki?" diye düşündü Hediye. Ama sonra gözleri kararlılıkla parladı. Hemen tekrar ata bindi ve atın kulağına fısıldadı. "Hadi, beni sultanın çadırına götür. Hemen, zamanımız yok." At dört nala koşmaya başladı. Kısa sürede Hediye, saray kampının sınırlarına ulaştı. Ortalık karmakarışıktı. Askerler telaş içinde koşuşturuyordu. Anladı ki, şehzadenin kaybolduğunu fark etmişler ve onu arıyorlardı. Atın üstünde onu gören askerlerden biri şaşkınlıkla bağırdı. Bu şehzadenin atı." Askerler hızla koşup Hediye'yi durdurdular. Bir tanesi onu sertçe kolundan yakaladı ve sultanın karşısına sürükledi. Hediye çırpınıyor. "Beni bırakın," diye bağırıyordu. Sultan onu görünce elini kaldırdı. "Bırakın kızı," diye emretti. Sonra ciddi ve sert bir ses tonuyla sordu. "Şehzade nerede? Bize söyle. Eğer doğruyu söylersen serbest kalırsın. Şimdi konuş." Hediye derin bir nefes aldı ve başından geçenleri tek tek anlattı. Sabah şehzadenin kolyeyi ağaca astığını, onun için süt getirdiğini, atın onu bir mağaraya götürdüğünü ve orada prensi zincirlenmiş halde bulduğunu. Sultan biraz duraksadı. Gözlerini Hediye'ye dikti. "Eğer yalan söylüyorsan bunun bedeli ağır olur," dedi. "Ama şimdi burada kalacaksın. Biz dönene kadar." Ama Hediye hemen diz çöktü ve içtenlikle yalvardı. "Ne olur, beni de götürün, sultanım. Ben eşkıyalara nasıl yaklaşılır, onları nasıl kandıracağımı bilirim. Güç kullanırsanız şehzadeyi öldürürler." Sultan bir an düşündü. Sonra başını sallayarak kabul etti. Hediye, elbisesinin kolunun içine gizlice bir hançer sakladı. Sürüdeki hayvanlarını önüne kattı ve mağaraya doğru yola çıktı. Nihayet mağaraya ulaştı. Onu gören eşkıyalar hemen yanına koştu. Onu ve hayvanları esir aldılar. Sevinç içindeydiler.
Liderleri Hediye'ye alaycı bir bakış attı ve şöyle dedi: "Bu kızı çok yüksek bir fiyata satacağım. Çünkü böylesine güzel birini nadiren buluruz. Hayvanlar da bizim karnımızı doyurur." Eşkıyalar 5 koyun kestiler. Etleri pişirdiler ve hep birlikte yemeğe oturdular. Karınları doyana kadar yediler. Sonra birer birer sızmaya başladılar. Hediye sessizce bekledi. Ortalık tamamen sakinleşip horlama sesleri yükselmeye başlayınca elbisesinin koluna sakladığı hançeri çıkardı. Büyük bir dikkatle kendi bağlarını çözdü. Ardından esir olan diğer gençlerin iplerini de kesti. Şehzade şaşkınlıkla ona doğru yaklaştı. "Sen burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Hediye cevap vermedi. Sadece fısıldadı: "Şimdi konuşma. Hemen buradan çıkmalıyız." Onu ağaçların arasına doğru sürükledi. Sessiz adımlarla ilerliyorlardı. Ama o anda eşkıyalardan biri bağırdı: "Kaçıyorlar! Kaçıyorlar!" Tüm eşkıyalar panik içinde atlarına atladılar. Peşlerine düştüler. Ancak tam o sırada ormanın içinden bir grup süvari fırtına gibi çıktı. Sultan ve muhafızları gelmişti. Eşkıyalar neye uğradığını şaşırdı. Korkuyla ormana dağıldılar. Şehzade, Hediye'nin cesareti sayesinde kurtulmuştu. Dönüş yolunda Sultan, Troika'nın içerisinde Hediye'nin yanında oturuyordu. Oğluna bakıyor. Yüzünde tatlı bir tebessümle içinden şunu geçiriyordu: "Bu kız yalnızca güzel değil, cesur ve akıllı da. Oğluma tam anlamıyla layık biri." Obaya döndüklerinde Hediye hemen şehzadeye bitkilerden merhem hazırladı. Yaralarını özenle sardı. Sonra sessizce dedi: "Artık dönmeliyim. Çok geç kaldım. 5 koyun kaybettim. Bunun bedeli ağır olabilir." Sultan onu dikkatle dinledi. Sonra emreder gibi ama yumuşak bir sesle dedi: "Bize biraz süt getir." Hediye 2 kase süt doldurdu. Birini sultana, diğeri şehzadeye verdi. İkisi de aynı anda sütü içtiler. O anda sultan içinden geçeni yüksek sesle dile getirdi: "Bu sabah düşündüm. Acaba oğlum böyle bir kızı eş olarak kabul eder mi diye. Şimdi cevabı buldum. Haydi, babanın evine gidelim. Ondan seni resmen isteyeceğim. Ve merak etme, 5 koyunun yerine her biri için 10 koyun vereceğim." Bu sırada Hediye'nin babası endişelenmeye başlamıştı. Akşam olmuştu ve ne kızı dönmüş, ne de hayvan sürüsünden haber gelmişti. Alya gözyaşlarına boğulmuştu. Zihninde korkunç sahneler canlanıyordu. "Ya kurtlar ya da sırtlanlar saldırdıysa?" diye ağlıyordu. Üvey annenin yüzünde ise gizli bir tebessüm belirdi. İçinden şöyle geçirdi: "Belki de bir daha dönmez. Tıpkı annesi gibi ondan da kurtulmuş olurum. O zaman tüm mallar çoban kıza değil, bize kalır. Bana ve kızıma." Fakat tam o sırada dışarıdan at nalı sesleri duyuldu. Baba pencereye koştu ve şaşkınlıkla gözlerini ovuşturdu. Sultanın alayının köylerine doğru yaklaştığını gördü. Ve en önde Hediye, Troika'nın içerisinde, yanında şehzade ile birlikte geliyordu. Adamcağız neye uğradığını şaşırdı. Hemen kapıya koştu. Hediye onu görünce arabadan atladı ve babasına koşarak sarıldı. İkisinin de gözleri dolmuştu. Sultan ve soylular da atlarından indiler. Baba, büyük bir sevinçle onları karşıladı ve evine davet etti. Sonra yüksek sesle evin içine bağırdı: "Hemen yemek ve içecek hazırlayın. Misafirlerimiz var." Üvey anne ve Alya şaşkına dönmüştü. Ne olduğunu anlayamadan mutfağa koşmak zorunda kaldılar. Sultan, evin salonunda otururken yüksek sesle konuştu: "Bu kızınız, Hediye, cesaretiyle sadece şehzadeyi değil, bizi de hayran bıraktı." Sonra ona dönerek devam etti: "Kaybettiğiniz 5 koyun için üzülmeyin. Size karşılığında 50 koyun vereceğim." Ama en büyük sürpriz ardından geldi. Sultan ayağa kalktı ve gür bir sesle şöyle dedi: "Şimdi sizden kızınızın elini oğluma istiyorum. Ona 100 inek, 100 at, 100 koyun, altınlar
gümüşler ve en güzel kokuları içeren bir çeyizle evlenme teklif ediyorum. Baba, gözleri dolarak, hiç tereddüt etmeden kabul etti. Böyle bir damat için kızımı memnuniyetle veririm. Hediye odasına gitti. Çantasındaki özel elbiseyi çıkardı. Beyaz ipekten yapılmış, altın ve gümüşle işlenmiş elbiseyi giydi. İnci kolyesini taktı, saçlarını taradı. Odadan çıktığında, misafirlerin hepsi hayranlık içinde dona kaldı. Sultan bile duygulanarak şöyle dedi: "Babanın evi, senin güzelliğinle aydınlandı, kızım. Şehzademe böyle bir gelin nasip olduğu için ne kadar mutluyum anlatamam." Mutfakta, kapının aralığından sessizce izleyen üvey annenin yüzü kıpkırmızı oldu. İçinden öfkeyle haykırdı. "Onu kurtlara yem olur sanmıştım. Ama bak, şimdi şehzadeyi baştan çıkarıp evimize kadar getirmiş. Bu gösterişli elbiseleri nereden buldu? Boynundaki o göz alıcı kolye de neyin nesi?" Üvey annenin içi öfkeyle dolmuştu. "Hayır, ona mutluluk yok. O nişanı bozacağım. Evlenecekse o, Alya olmalı. O lanetli, o üvey kadının kızı değil." Böyle söylenerek, büyükannesinden miras kalan eski büyü kitabını çıkardı. Sayfaları karıştırdı. Büyüler arasında aradı. Şehzade ile Şeyma'nın arasını bozacak, şehzadenin onu nefretle terk etmesini sağlayacak bir sihir arıyordu. Ama kafasını kurcalayan bir başka düşünce daha vardı. Bu kız nasıl bu kadar zenginleşti? Nereden geldi bu dönüşüm? Yoksa bir hazine mi buldu? Eğer bir define varsa, o bizim hakkımız. Benim ve kızımın. O sırada Alya mutfağa girdi. Annesinin elinde garip bir parşömen görüp şaşkına döndü. "Bu nedir anne?" diye sordu endişeyle. Üvey anne bir anda toparlandı. Bakışlarını kaçırarak cevap verdi. "Bugün dışarı çıkma. Sana ihtiyacım olacak." Alya birkaç saniye düşündü. Sonra her şeyi anladı. Gözleri annesinin yüzünde sabitlendi. "Eğer yanılmıyorsam, sen hediyeye zehir vermeyi planlıyorsun, değil mi?" "Artık yeter anne. Kendine gelmenin zamanı gelmedi mi?" Annesinin yüzü öfkeyle gerildi. Dişlerini sıkarak fısıldadı. "Sus, seni nankör. Hediye senden daha iyi değil. Onun gibi biri nasıl olur da senden daha iyi bir adamla evlenir?" diye bağırdı annesi. "Eğer şehzade ile evlenirse sana kim kalır?" Bu sözleri duyan Alya, karanlık bir öfkeyle hareket eden annesini izledi. Sonra bir anda koşup elindeki büyü parşömenini kaptı ve ateşe attı. Parşömen alev aldı. Yoğun bir duman yükseldi mutfağın ortasında. Annesi çığlık attı. "Ne yaptın? Seni yüzsüz kız. Sana hediyeden nefret etmeyi öğretmedim mi ben? O, yaşamayı hak etmiyor. Onu hep kendi tuzağıma düşürmek istedim." Sonra öfkesini Alya'ya yöneltti. "Şimdi görürsün. Senin gibi zayıf, kararsız bir kıza asla güvenilmez. Seni böyle yetiştirdiğim için suçluyum." Hediye sesi duyunca mutfağa geldi. Eline bir süpürge aldı. Alya'yı dövmek üzere kaldırdı ki, birdenbire güçlü ve tok bir ses duyuldu. Demek hayatta tek öğrendiğin şey suçlamak ve ihanet etmek. Kadın irkildi. Döndü ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Karşısında yaşlı kadın, Ammar, bastonuna dayanmış bir şekilde dikiliyordu. Korkuyla sordu. Sen buraya nasıl girdin? Çık dışarı, yoksa kocamı çağırırım." Ammar tebessüm ederek cevap verdi. Ama acaba kocanın, merhume eşini kimin öldürdüğünü bilmeye hakkı yok mu? Kadının rengi soldu. Tiz bir sesle bağırdı. Sen hiçbir şey bilmiyorsun." Ama Ammar, bastonunu yere vurdu ve kararlı bir sesle dedi. "Ben, sana o zehirleri satan kişiyi tanıyorum. İstersen onu buraya getiririm ve her şeyi sultanın önünde anlatırım. Sultan senin cezanı verir. Öyle bir ceza ki, kemiklerin bile utanır bu dünyadan." Kadın titremeye başladı. Gözlerinde korku vardı. Yutkundu ve yumuşamaya çalışarak dedi. Belki aramızda bir uzlaşma olabilir.
Ama tam o sırada Alya, gözyaşları içinde bağırdı. Yani gerçekten yaptın. Öyle mi anne? Sen, Hediye'nin annesini gerçekten öldürdün mü? Kadın dişlerini sıkarak, soğuk bir ifadeyle fısıldadı. Ne olursa olsun, o zaten ölecekti. Zaten hastaydı. Alya öfkeyle annesine döndü ve bağırdı. Al sırlarını da, çürümüş planlarını da ve git babanın evine geri dön. Artık seni görmek istemiyorum. Anladın mı? Gitmeden önce babama her şeyi anlatırım. Seni köpek gibi kapının önüne koyar. Kimse sana güvenmiyor. Çünkü sen zehir olmadan yaşayamazsın. O anda yaşlı kadın, Ammar, yüzünü elleriyle örttü. Sonra ellerini yavaşça indirdiğinde, artık yaşlı değildi. Güzeller güzeli bir kadına dönüşmüştü. Göz kamaştıran zarafetiyle Alya'ya bakarak dedi. Ben bir cinim ve Hediye'nin annesi, benim dostumdu. Sarı ineği ben gönderdim ona. Ve işte onun kemikleri ipe dönüştü. Artık Hediye bir sultan eşi olacak. Yeterince acı çekti. Yeterince aç kaldı. Gözyaşı döktü. Üvey anne başını eğdi. Artık bu evde onun için bir yer kalmamıştı. Kızı bile yüz çevirmişti ona. Ağır adımlarla bohçasını aldı. Evin arka kapısından çıktı. Ammar iki elini şaklattı. Bir anda sofralar kuruldu. Birbirinden güzel yemeklerle doldu. Ve bir başka mucize. Kırmızı ipekten bir elbise belirdi. Ammar bu elbiseyi Alya'ya uzattı. Alya giydi. Sonra el ele birlikte yemek tabaklarını taşıyarak misafirlerin yanına çıktılar. Çoban baba şaşkınlıkla etrafına baktı. Karısını göremeyince Alya'ya sordu. Annen nerede? Alya ve Şeyma her şeyi anlattılar. Gerçekler gün gibi ortaya çıkmıştı. Kadının tüm oyunları açığa çıkmıştı ve evden kovulmuştu. Kendi ailesine döndüğünde ise onlar da kötü kalpliliği yüzünden onu kabul etmediler. Sonunda ormana sığındı. Tek başına, yabani mantarlarla beslenerek ve pınar sularından içerek yaşamaya mahkum oldu. Yalnızlık ve pişmanlıkla baş başa. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Yorum yaparak düşüncelerinizi belirtebilir. Olumlu ve olumsuz eleştirileriniz sayesinde kanalımızı geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Allah hepimizin evlatlarını korusun ve onları aşamayacakları sınavla imtihan etmesin inşallah.